Evet Begüm Hanım, merhabalar. Merhabalar, ben Begüm. Lokal mimarlık kurucusuyum. Bergama'da yaşıyoruz, şirketimiz de Bergama'da. Tiny House üretimine başladık. İlk Tiny House'umuzu üretiyoruz şu anda. Üretim süreci, tasarım süreci gibi konularda bilgi vermek için bu kaydı yapıyoruz. Öncelikle size sormak istiyorum. Şimdi neye Tiny House diyoruz? Nedir yani bu dizayn ettiğiniz Tiny House dediğimiz şey nasıl bir şey? Yani aslında Tiny House küçük ev demek. Türkiye'de özellikle Tiny House bu tekerlekli, taşınabilir. O2 belgesine sahip ve aslında imar izni olmadığı halde işte yola sınırı olması durumunda arsanıza çekip rahatça kullanabileceğiniz ev tiplerine deniyor. Yani tekerlekli karavan gibi. O2 belgesi olması durumunda 3,5 tona kadar ağırlığı olabiliyor. 4 metre yüksekliği olabiliyor. Ve yerle aslında çok fazla bağlantısı olmamasında fayda var. Son çıkan yönetmeliklere göre de işte kendi tesisatını kendi içinde çözen hareketli küçük evlere deniyor. Şimdi dizaynınızın belli başlı özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii. Yani biz bu tasarımı yapmaya başlarken öncelikle piyasadaki diğer yapılan tiny house'ları inceledik. Yurt içi yurt dışı örneklerini inceledik. Ve hani ilk örneğimiz olacağı için biraz genele hitap eden bir şey yapmak istedik. 8 metrelik asma katsız, tek yatak odalı, böyle geniş ferah bir tip üzerinde karar kıldık. Birkaç model çalıştıktan sonra. Şimdi bu modelin üretimini yapıyoruz. Tabii ki müşteri taleplerine göre farklı modeller çalışılıp üretilebilir. Görüyorum genelde 2 katlı modeller yapılıyor veya tercih ediliyor. Siz neden tek katlı da karar kırdınız? Birincisi biz ilk etapta kendimiz de ana kullanıcısı olup bu Tiny House'un kullanımını da test etmek istediğimiz için biraz kendimize göre düşündük. Bizim 2 yaşında bir kızımız var. Hani onun için tehlike, yani sonuçta çok güvenlikli olmuyor burada yapılan merdivenler. Biraz kendimize uygun düşünüp direkt yerle bir yatak odası düşündük. İkinci şey de yani ne kadar özen gösterseniz de bir yükseklik kısıtı var. Toplamda 4 metreyi geçemediğiniz için yaklaşık işte en fazla 1.20-1.30 yüksekliklere çıkabiliyorsunuz asma katta. Biz de bunu çok rahat bir kullanım olacağını düşünmediğimiz için tek katlı tiple başladık. Bu dizayn sürecinde karşınıza çıkan zorluklar nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Sonuçta ilk kez yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani bizi en çok zorlayan şey aslında bunu Bergama'da üretmeye çalışmak oldu. Çünkü İstanbul'da olsanız her türlü malzemeye ve ustaya erişiminiz daha kolay. Bergama küçük bir yer. Biz malzemeler için genel olarak İzmir'e gitmek durumunda kaldık. Belli başlı yapı sistemleri, atıyorum kenet çatı sistemi ya da kenet cephe sistemi Bergama'da yapılamıyor. Yani bunları İzmir'de ürettirip Bergama'ya getirmek bir seçenek. Yani bazı malzemeleri dışarıdan da getirdik ama toplam maliyeti de düşündüğünüzde yerelde çözmek tabii ki daha önemli. Bu konuda zorlandık. Şimdi biraz tasarımınızdan konuşmak istiyorum. Tasarımınızı anlatır mısınız? Yani gösterebilir misiniz nasıl olduğunu? Göstereyim. Yani tasarımda aslında benim takıldığım bir konu şuydu başlarken. Piyasadaki tiny house'ların hepsi birbirine benziyor. Tabii ki belli yönetmelik ve kısıtlamalardan dolayı birbirine benzemesi normal ama genelde malzeme seçimleri, renk seçimleri de birbirine çok benziyor. Aslında bunun belli başlı nedenleri bir yükseklik ve genişlikle ilgili kısıtlama. İkincisi maliyetler olduğunu tahmin ediyorum. Yani genelde tabii ki çok maliyeti yükseltmemek adına benzer malzemelere, daha uygun fiyatlı malzemelere gidiliyor. Üçüncüsü de genele hitap etmek. Genelde antrasit ve ahşap rengi tercih ediliyor. Bu da hani herkesin beğenisine aşağı yukarı hitap ettiği için ve beğeni gördüğü için bunun üzerinden devam ediliyor. Biz bunu biraz kırmaya çalıştık. O yüzden renk olarak biraz cesur davranıp kırmızı cepheli bir tiny house üretiyoruz. Hatta benim isteğim en başında çatısı, penceresi, cephesi kıpkırmızı bir tiny house üretmekti ama biraz bulunan malzemelerle ilgili olarak biraz da çevrede insanların fikrini alarak bir sonuca vardık ve antrasit çatılı, kırmızı cepheli bir ev fikrine geldik. Kısaca göstereyim. Bizim planladığımız ev bu şekilde 8 metrelik bir ev. Yüksekliğinde maksimum yüksekliği kullandık ama kırma bir çatımız olduğu için şöyle hafif döndürüp yandan göstereyim. Kırma çatılı olduğu için yani giriş cephesinde 2.40'dan 3.20'ye kadar yükselen bir yapısı var. İçeriği şöyle kısaca göstermeye çalışayım. İçeride bahsetmiştim. Direkt hani düz ayak bir yatak odası var bir cephede. Bir cephede de ıslak hacim var. Ortada böyle geniş, ferah bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Burada açılabilen bir koltuğumuz var. Yani misafir olduğunda ya da çocuklu biri olduğunda bu koltuk yatağa dönüşüp yatak odası olarak kullanılabiliyor.
Yine kapasitesi yüksek bir mutfak yapmak istedik. Rahat kullanılabilen, tezgah alanı bol olan ve içine işte gerektiğinde bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı, ocak gibi tüm böyle ekipmanları alabilecek büyüklükte bir mutfak düşündük. Gayet hoş görünüyor, evet. Güzel yapmışsınız, güzel dizayn etmişsiniz. Soracağım, şimdi malzeme olarak neyi seçtiniz, neden bunları seçtiniz, hangi malzemeleri kullandınız? Çünkü bin bir çeşit malzeme var tiny house yapılırken kullanılabilecek. Bazıları daha basit görünüyor, bazıları daha kaliteli görünüyor ya da fiyat farkı da çok olabiliyor. Sizin seçtiğiniz malzemeleri ve nerede neyi kullandığınızı kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii. Biz dış cephede termowood tercih ettik. Hani buna alternatif ne olabilirdi? Metal bir malzeme olabilirdi. Kenet sistemler kullanılıyor genelde. Daha uygun fiyatlı sandviç paneller kullananlar var. Biz zaten ahşap malzemeyi sevdiğimiz için, termowood'da dayanımı daha yüksek olan bir ahşap malzeme olduğu için onunla ilerlemek istedik. Çatıyı burada kendimiz üretmek istediğimiz için aslında hazır trapezli, ısı yalıtımlı ince sandviç panellerden alıp onu kullandık. Ve kenar bitişlerinde burada alüminyumlardan bükmeler yaparak kapamalarını yaptık. İçeride push marine kontrplak kullanacağız ve bitiş malzememiz bu olacak. Tamamen tavanda ve duvarlarda bunu kullanmayı planlıyoruz. Yani bu malzemeler birincisi hafifliğinden dolayı, ikincisi aslında görünümünden dolayı tercih edilen, zaten tiny house'larda tercih edilen malzemeler. Hani termowood'da bizim yaptığımız fark, aşı rengi denen böyle kırmızı tonlarda bir renk tercih ettik ve onu herhalde ilk defa biz kullandık. İyi olduğunu düşünüyoruz. Yine bu kırmızıyla uyum açısından hem de kolay bulunabilirliği açısından hem kapı pencerelerde hem çatıda antrasit renk kullandık. Bunun dışında malzeme olarak farklı bir şey yani. Yalıtımda ne var? Yalıtımda aslında maksimum oranda yalıtım yapmayı hedefledik. Yani zeminde, duvarlarda ve çatıda 8 santimlik taş yünü kullandık. Nem bariyeri kullandık yine tüm dış cephede ve çatıda. Ek bir detay geliştirdik kendimiz. Termowood'u direkt yapıştırmak yerine altta ince bir karkas oluşturduk marine kontrplaklardan. Bunu binanın nefes alması için, aslında çok sıcak olmaması ve nefes alması için oluşturduğumuz bu çaprazlama sisteminin üstüne monte ettik termowood'ları. Çok ısınma olabiliyor ve yeterli yalıtım kalınlıkları da sağlanamadığı için bizim böyle bir çözümümüz oldu. Banyolarda seramik, yani bunlar sonuçta hareketli yapılar. Seramiklerde çatlama riski olduğu için SPC panel diye daha esnek ve ince, hafif bir malzeme kullanılıyor son yıllarda. Yine biz o malzemeyi tercih ettik. Banyo içerisi, duş içi ve zemin için. Bunun dışında aslında yani herhangi bir evde kullanılan donanımlar kullanılıyor. Hani bir karavan gibi çok küçük ekipmanlar kullanılmadı. Mutfakta normal bir evdeki evye, işte ocak yerleştirilebilecek kadar alanımız var. Şimdi biraz iç tasarımınızla ilgili biraz daha ayrıntılar merak ediyoruz. Bunu bir gösterebilir misiniz? Yani aslında içeride en çok dikkat ettiğim şey evin bir ucundan bir ucunu görebilelim ve hatta ucunda gördüğüm yerlerden dışarıyı görebilelim. Yani zaten küçük bir mekan olduğu için burayı olabildiğince büyük hissettirmek adına açıklıkları göz hizasına denk getirmek. Yani çok fazla duvar kullanmamaktı hedefimiz. Bu gördüğünüz görüntüde tuvalet tarafına bakıyoruz. Orada da yine tuvalet kapısı açıldığında direkt bir pencereyle karşılaşıyoruz ve işte dışarıyı görebiliyoruz. Orada dışarıda da Kozak Yaylası'nda olduğumuz için çam ağaçlarını veya kendi dikeceğimiz bir zeytin ağacına bakacağız. Orada ayna yok mu tuvalette? Aynayı kayar bir sistem olarak planladık. Klozetin önünde duruyor ama tıraş yapılacağında vesaire yani kullanmak istediğimizde lavabonun önüne, pencerenin önüne doğru kaydırabileceğiz. Ama kullanılmadığında da hani bu pencere, ya belki yüzümüzü yıkarken illa aynaya bakmak zorunda değiliz. Yani dışarı bakarak yıkayacağız yüzümüzü. Kullanmak istediğinde ayna gelecek. Aynı zamanda bir perde görevi görecek bu ayna demek ki. Onun dışında tam ters yönde bakacağım. Bir de tam ters yönde de yatak kısmını görüyoruz çünkü. Bu da yine en baştan beri benim dert edindiğim bir konuydu. Aslında yatağın olduğu kısmı kapalı bir oda halinde tutmamak. Çünkü kapadığınızda mekanı iyice daraltmış oluyorsunuz. Bir yandan diğer örnekleri de incelediğimde hani hep kapalı bir yatak odasını tercih edildiğini de gördüm. Yani bu belki Türkiye olduğu için. Genelde insanlar kapalı, hani kapımı kapatayım, rahat rahat yatayım gibi bir tercih de var. O yüzden biz bir kayar sistemle hani istenildiğinde kapatılan, istenildiğinde de açılıp o görsel geçirgenliği sağlayan bir planlama yaptık. Bu gördüğünüz görüntüde aslında o 3 panelden 2 tanesi kaydırılmış ve hepsi üst üste bindirilmiş durumda. Yani bu açık hali. Karşıda kocaman bir pencere var ve dışarıyı yine çok rahat görebiliyorsunuz. Ama gece yatarken de bu kapılar kaydırılarak tamamen kapatılabiliyor.
Onun dışında hani tiny house'lardaki aslında alan kısıtından dolayı en önemli konulardan bir tanesi de depolama. Hem yatak bölümünde burada görebileceğiniz gibi üstte ve yanda depolama alanları düşündük. Mutfağın içerisinde zaten depolamalar var. Onun dışında yine böyle devam edersek banyoda da depolama için dolaplar planlandı. Isıtma soğutmayı yine buradan göstereyim. Klimayla yapacağız. Sıcak su için ani ısıtıcı deniyor. Çok hızlı anında suyu ısıtan Beyton'un cihazları var. Merkezi sistemle hem mutfakta hem banyoda hem işte lavaboda sıcak suyu aynı anda sağlıyor size. Çok da küçük bir ürün. Tiny house olduğu için yer kaplamıyor. Buzdolabı yine ara boy bir buzdolabı düşündük. Yani 300 litrelik hem çok fazla yer kaplamayan hem de işimizi görecek bir buzdolabı. Şu anda Tiny House üretim aşamasında değil mi? Ne kadarı bitti, ne durumdasınız? Biz şu an dış cephe tamamen bitmek üzere. Yani ahşaplar kaplanıyor ama çok az bir kısmı kaldı. İçeride elektrik ve sıhhi tesisatlar tamamlandı. Bunun üzerine taş yünleri yerleştirip iç kaplama yapacak ve son olarak da mobilyacının işleri kalıyor. Yaklaşık ne kadar zamanda biteceğini öngörüyorsunuz? Yani yaklaşık 1-1,5 ay içinde bitirmiş oluruz. Proje ilk başlarken düşündüğünüz bütçeden şu süreç içinde sapma oldu mu? Aynı şekilde mi gidiyor? Bir planladığınız bütçeyle mi tamamlayacağınızı öngörüyorsunuz? Planladığımız bütçenin içinde kalacağız gibi görünüyor, evet. Hani ekonomik olarak her şey çok fiyat değişkenliği var ya bunlara. Tabii ama bu bahsettiğim bütçe yani bir 6 ay önce düşündüğümüzde belki yarısıydı ya da bir yıl önce düşündüğümüzde yarısıydı. Şu an onun 2 katına gelmiş gibi ama bu işe başladığımızda çıkardığımız bütçeden çok bir değişiklik olmadı. Çünkü son 1-1,5 ayda fiyatlar çok değişmedi. Peki Tiny House almak isteyenler için bir öneriniz, bir şeyiniz var mı? Düşünceniz, yani söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da tecrübenizden yani insanlar kendileri yapmalı mı? Bir yerden alacaksa nereden almalı, bu tarz bir öneriniz var mı? Şimdi kendi yapmakla ilgili hani siz zorlukları da sormuştunuz. Kendi üretmek çok keyifli ama bir sürü de zorluğu var. Birincisi bunu üretecek yani büyük bir şey, 4 metre yüksekliğinde bir şey için biz aslında ideali kapalı bir yerde üretmek. Kapalı bir alan oluşturamadık. Onun yüzünden zaten yaz aylarını tercih ettik ki hani minimum yağış riski olsun. Kapalı alan bulmak, bunu ürettirecek kişiyi bulmak, yani tek kendin yapmak çok akıl işi değil açıkçası. O yüzden firmalar ürettirmek, tabii ki firmaların da kendi kar payları oluyor. Ama şey çok önemli bence, yani yaptırılacaksa dışarıda en azından kullanılacak malzeme detaylarını iyi öğrenmek, kullanılacak yalıtım kalınlıklarını iyi öğrenmek ve gerekiyorsa bunlara müdahil olmak çok önemli. Çünkü bizim arkadaşlarımız var. Yani final ürün ellerine geldiğinde işte yalıtımın iyi olmamasından ya da işte çatıdan su almasından vesaire şikayetleri olan. Yani bunları yaptırmadan evvel detaylıca konuşup netleştirip ona göre ürettirmelerini ve fiyatları aslında ona göre çıkarttırmalarını tavsiye edebilirim. O zaman teşekkür ediyoruz. Tiny House'unuzu sonraki bölümlerde göreceğiz zaten. Orada da ayrıntılardan ev üzerinden anlatmak daha güzel olur zaten. Evet. Görüntüler üzerinden anlatmaktansa bittiğinde bir size ev turu yapalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyoruz. Ben teşekkür ederim.